Recording in progress. Davulun darında bir insan var. Metafor yanında daldan dolaşmışlar. Davulun darında bir insan var. Gökler kız rengi bulutlarla kapanıp evlerimizin bacalarını kolluyor zengin. Düşman bu evlerin dar diyarı kapısından yüzünü gelir. Bombalar düşmeden önce kapıyı üç kez çalıyor. Davul darında kuşların yüce çalıyor. Fecri Sadık'ın yolu doğanı. Kargalar Fecri Sadık'ta uçurmak için kılavuz üretmek istiyorlar kuşlara. Öyleyse doğmasın sabah ne çıkar? Necmi Davut'ta gecenin sükunetini yayılır. Soluk aldırmayacak sabaha, davulun darı, mantıklı kayla konuşlar. Anlamayanlar, anlayanlara bunu anlatır. Yusuf çok haklı bir kuş. Turnalar uçun, yayladan geçin, yarimi seçin turnalar. Turnalar uçun, yayladan geçin, yarimi seçin turnalar. Ekinler sarardı, biçtik, güz geldi. Hakka şükür bu yıl bire yüz geldi. Nidem ki yokluğun tek öksüz geldi. Sen yeterdin ekinlerin eyleye. Turnalar uçun, yayladan geçin, yarimi seçin turnalar. Turnalar uçun, yayladan geçin, yarimi seçin turnalar. Bismillahirrahmanirrahim. 6 Eylül 2023 Güz sömestri derslerine başlıyoruz. Bu dönem bir ay daha uzun olacak diğerlerinden. Bundan sonra da öyle düşünüyorum. 4 ay yerine 5 ay. Haftada 2 dersimizi de tek indirmiş bulunuyoruz. Yapacağım ilk 3 ders, 3 hafta arka arkaya, Temmuz'un 6, 13 ve 20'si. Konu dönem konusundan bağımsız olarak onlara giriş mahiyetinde. Bugün ise daha özel. 10 sene önce Dağdır Kayseri Derneği'nin kuruluşunun 10. yıl dönümü vesilesiyle bir değerlendirme yapmıştık. Onun üzerinden de bir 10 yıl geçmiş. Toplamda 20 yıla karşılık geliyor. Öncekini kısa bir hatırlama, sonra kalan 10 yıl üzerinde de konuşma ve tabiatıyla sonra yapacağım 2 derse giriş olacak bazı paylaşımlarla sürecek akışımız arkadaşlar. Şöyle duyurduk birkaç gün öncesinde dersimizle ilgili yeni dönemi. 25 Eylül 2003'te Dağdır Kayseri Derneği'nde Medine öncesi düşünce tarihi seminerleri ile Türkiye Ulum derslerine başlamıştık. Yaklaşık bir yıl aralıksız süren ders periyotları vardı. 25 Eylül 2013
2013 derneğin 10. yılıydı. Bir dernek kurucusu ve çalışan olarak kendimize, önümüze görev alanı olarak Davut Kayseri Üniversite hayalini koyduk. Üniversal disiplinler arasında ulum dersleri bir harç misyonu görmeliydi, devri fetret. Muhtemel üniversite fakültelerini tasavvur ettik. 2013-2023 arası derneğin ikinci 10 yılında Türkiye'de üniversitelerin beşeri disiplinlerini ders veren ve alanlar üzerinden kodladık. 2014'ten beri dersler sömestr sistemiyle Eylül ve Şubat, güz-bahar sömestrler olarak verilmeye başlandı. 14'e kadar bir yıl süren kesintisiz bir sunum vardı. Ulum derslerinin 29 yıllık çevriminin 1993-2022 bitiminden sonra temel derslerin sunumunu İhvan Ehl Hikmet'teki arkadaşlarımıza bıraktık. Şimdi Eylül 2023 arifesindeyiz. 6 Eylül'de interdisipliner seminerlere başlıyoruz. Davut Kayseri Üniversitesi bünyesinde. Derneğin 20. yılında emeklilik süren bir öğretmen, dernek çalışanı olarak. İlk dersi 6, 13, 20 yıl ve yöntem üzerine vermeye çalışacağım inşallah diyorum. Yazılı olarak bu şekilde kısa görsellerle de birkaç slaytı gösteren özetlemeleri paylaşmıştım arkadaşlarımızla. Evet, 2013'e kadarki süreç ilk 10 yıla tekabül ettiğine göre o dönemlerdeki Davut Kayseri Derneği ve Davut Kayseri Üniversitesi bağlamındaki bazı paylaşımların resim kopyalarını buraya yerleştirmiş oluyoruz. Mesela ilk kez, belki daha öncesi de vardır ama benim nazarıma öyle düştü. 2010 tarihinde 11 Mart tarihine dikkat çekmişiz. 11 Mart 1350 İznik. Bunu Davut Kayseri'nin ölüm tarihi olarak veriyorlar. Hoş bir tevafuk olarak biz 11 Mart üzerinde daha fazla yoğunlaşan, dikkat çeken sunumlar da yaptık biliyorsunuz. 8 ile 12 Mart arasını birleştirerek bir hafta gibi düşünebilirdik. Bu son haccın gerçekleştirilmiş olduğu keside veda haccının irade edilmiş olduğu döneme, sonunda 12 Mart darbesinin gerçekleştiği döneme, İstiklal Marşı'nın kabulüne tekabül eden dönemlere karşılık geliyordu ki bunların hoş bir harmanlanmasından bir yemek vücuda getirebilirdik. Davut Kayseri de buraya denk düşmüş. İlk kez 10 tarihinde 2010-13 sene önce dikkat çekmişiz buna. 2010 tarihinde MÜSİAD'ın referansıyla Davut Kayseri üzerine bir seminer tertip edilmiş. Bunlar ilk 10 yıla karşılık gelen dönemle ilgili duyumlarımıza geçmiş. O dönemde burada bir seneye yakın dersler vermiştim. Böylesi bir şeye heveslendirmiştik. 23 Eylül 2010 tarihi, evet Davut Kayseri'ne bağlantılı 11 Mart'tan sonra bir de 25 Eylül tarihini dernek üzerinden kaydediyoruz zaten. Çünkü 2003 yılının yaz aylarında kuruldu dernek resmi olarak. Fakat derneğin tutulması ve ilk dersin verildiği tarih 25 Eylül, yani fiili başlangıcı. Bunu derneğin kuruluş yıl dönümü olarak 10 yıl öncesi de gündeme getirmiştim ama o 13 mesela daha önce 7. yıl Davut Kayseri Kültür Dayanışma Derneği 7 yıl falan diye dikkat çekişlerimiz olmuş. Aynı sene 2010 tarihi Ekim'inde kamplarımızın 4.'sünü İznik'te gerçekleştiriyoruz. Kuşkusuz önemli bir bileşeni de İznik kampının Davut Kayseri ziyareti idi ve Süleymaniye Medresesi. 2012'de şu anda oturduğumuz apartman dairesine derneğimiz taşınmış oluyor son kez. Sabiye Mahallesi'ne geçirdiğimiz 9 ve 12 arasındaki 3 yılı saymazsak onun öncesi ve sonrası hep de Gevhernesi ve civarında dolandı dernek etkinliğimiz. Son 2 yılda aynı apartmanın bir kat yukarısına çıktık ama 2012'den beri demek ki 11 senedir bu binadayız. Bakalım ne kadar devam eder.
6 Mayıs 2012'de Dağda Kayseri paylaşımlarında görülen Makarrı Ulema, Şerefettin ve Mille ödülleri diye Dağda Kayseri'nin adına bir ödül tertibine dair bir proje geliştirip teklif etmişiz. Bu da ilk 10 yıla karşılık geliyor. Orada kalmış olsun. Ve 10. yıl 2013 senesi. Tabii sunumu Eylül'de yaptık, yılı 5'inde derneğin kuruluşu yıl dönümü olarak. Ama onun öncesinde de 2013 yılı epey yoğun geçti. Birçok dernekle bağlantılı önemli atılımlarımız olmuştu. Dağda Kayseri Derneği 10. yıl paylaşım. 18 Mayıs 2013'te, Mayıs'ın 29'unda İstanbul'daki bir konuşmam için gitme öncesinde yazmışım bunu. 10 yıl önceleri 2013. 1934 yüksek eğitim reformundan sonra üniversitelere dönüşen bir tedrisadın yarım asır sonrası mezunlarındanım. Ne bulsak kapıp okuduğumuz yıllar. Tehlili tedrisata kendi yolumuzca çentikler attığımız yükün yok edici havasızlığından dışarılara pencereler aradığımız yıllar. Nakib el-Atlas'ın Seyit el-Nasr'ın konakladığı bir limana İsmail Faruk'u demir atmıştı. Knowledge, bilim, İslami bir şemsiye arıyordu. 80'lerin sonunda Ramazan ayına rastlayan bir doğum gününün sabahın Faruki'nin şehadet haberini aldık. 2000'lerin öncesi. Akademinin soğuk duvarlarına hapsolmuş bir ilim aktivistine selamla 27 Mayıs'lara not düşmüştü. Hafızamda bir de 1942'lerin 27 Mayıs'ı kayıtlıdır. Biri sonraki günlerindeki tertillerde, diğeri Ulumel Hikme'de ilham verici referans kaynağı olacaktır. 42'ler Elmalı'nın vefat tarihidir 27 Mayıs. Diğeri de 80'lerde Faruk'un vefat tarihi. 27 Mayıs'ta benim doğum tarihi. 29 Mayıs 2013'te İstanbul'a davetliyim. Faruki'nin hatırlatılacağı bir toplantı için hazırlanmışlık hoş. Mekanın ve zamanın bu insicamlı raksına katılmaya evet diyorum. Ay sonu, yani Haziran başında varoluş Erciyes buluşmalarına katılmayı riske atmayarak bir zamanlama programlama ile 29 Mayıs'ın Fatih'ini Mim Demokrat Siyaset'in Fatih projeleriyle andığı bir Vecdi Kazım Şafak'ta Fatih medreselerinin ecdadı olan Davud el-Kayseri'nin memleketinden tarihe kanca atarak bir rühle olsun. Zamanın girdaplarında çıka düşe aldığım yola ne kadar ayna tutabileceğimi bilmiyorum. Bağdat'ı Roma ordularının vurduğu 2003'lerde kurduğumuz derneği anlattığım 2003 mülakatları denize atılan şişe misali denizde bir yol tutup kayboldu. 1258'lerde Moğol ordularının Bağdat'ı vurduğu yıllarda Kayseri'de dünyaya gelen Davud'un adına tesis olacak bir üniversite hayalimiz, bir devri fetret okulu olan Ulumel Hikme ile muvafık bir destek ile bir anlam taşıyacaktı. 1993'te Berlin'de ilk seminerlerini verdiğimiz yıl doğan çocuklar bugün 20 yaşında. 1994'te Estin Eğitim Tebliği'nde projeyle bağlantılı adını alıp zahmet gönderdiğim Faruki için şimdi Konstantin'in kentindeyiz. Ramazan şehidi için Bedir şehitlerine uzanan bir dua. Kenan illerinin İsmail'i için İsmail Faruki. Umra'nın ummanında kaybolan Ulumel Hikme mülakatlarının bir açılımı için. Evet, onun açılık yazısının paylaşım şekli böyleymiş. Ve birkaç ay sonra Eylül'de 2013'te Dağda Kayseri hakkında 10. yıl değerlendirmesi yaptım. Bunun PDF formatlarını akademi sayfasında dersin video görselini de YouTube'da bulabiliriz. Konuya açık olarak erişilebiliyor bunlar. Anlatmadım ama tabii 20. yıl anmalarını yapıyoruz. 10. yılda o konuşmanın çözümü. Yani bazı giriş sayfaları var, 5-6 sayfa. ...26 Eylül 2014 artık 2010 yılın bazı paylaşımların metodoloji semineri yerine Davud Kayseri Derneği 11. yıl üzerine konuşma. Bir sene sonra demek ki 11. yıl vesilesiyle genel açık ders, özel bir ders de yine yapmışız.
Bu 10. yıl konuşmasının bir bağlantısı. 11 Mart Davut El-Kayseri'nin vefat yıl dönümünden bahsetmiştim. Onda da gündemimize düşüyordu mesela. 2017'de arkadaşımızla bulunmaktaymış. Bir Davut El-Kayseri konuşması yapmışız. Yani 25 adı dernek üzerinde. 11'i de ise kendi şahsiyet üzerinde, eserler üzerinde hatırlıyoruz. Şu galiba kaymış. Evet. Bunlar İznik'ten, kabrinin bulunduğu söylenen yerden dernek sayfasında İbrahim'in paylaşımları. Geçik zamanlarda 2010 yılda tasarlanmış olan tabela var. 2015'te Medine'nin Kapıları dersinde İznik üzerine bir kent dersi yapmışız. Tabiatıyla bu dersin bir yerlerinde Davut vardır. Onun metinlerini hem bir parça yine görüyoruz. Kamp 2010'da yapılmıştı. İznik'te fiziki buluşumuzdan 5 sene sonra. Demek ki bazen yer vesilesiyle, bazen de derslerin akışı nedeniyle, bazen de kuruluş yıl dönümleri, doğum ölüm tarihleri vesilesiyle Davut El-Kayseri ve derneği, üniversite tasavvuru gündemimiz haline giriyorlar. Veya bu tür aktüel haberler. Mezarı etrafında bir ağaç katliamı gündeme gelmiş, çınarın kesim olayları o vesileyle gündem oluşturmuş 2015'lerde. Evet. Davut El-Kayseri, Şerefettin Millah. Bu yine 2015'te yaptığımız şans üzerine bir dersten parçalar. 2015 Niksar kampı da Davut El-Kayseri hatırladığımız bir kamptı. Şu ziyaret ettiğimiz binada Yağbasan Medresesi danışmentlere ait İranlı müneccimlerden ya da muhasiplerden astronomi mantık dersleri almış olduğu mekandı. Bu da 2015 Niksar kampımıza ait bir görsel ve yine 2013-23 arasındaki alanla alakalı olmuş oluyor tabii. Evet, dernek bünyesinde bayramlaşmalardan, kongrelerden görüntülerimiz de var. 2018 güncellemesi, 2019'da siyasilerle yaptığımız müzakere ve tartışmalar. Fiziki resmi çalışmamızın sonlandığı tarih 2021. Ve şu anki üst kata taşındığımız tarih 2021. Bir alt kat belli biliyorsunuz daha önceki dönem. Evet, hızlı bir şekilde 10 yılın dernek sayfamıza yansıyan önemli paylaşımlarından bazı seçimler yapmış. Şimdi bu anlatımlardan sonra 20 yılın bütününe ve Davut El-Kayseri projesine soru yürüteceğimiz interdisipliner derslerine bizi götürecek. Ambardan dedim, ambara dalışlar, oradan ancak bir şeyler çıkarışlar. Tam olarak kronolojide olmadığı bir konu bütünlüğü içinde de yer almadı ama kendi içerisinde bir devamlılığı var. Sadece fikretsin diye attığım konusu başlıklar var. Onları okumadan sadece metinleri ben takdim edeceğim. Davut El-Kayseri Derneği'nin kuruluşu belki birkaç hafta daha öncesine dayansa da bahsettiğim gibi yaz aylarıydı. Genel düşünce tarihi adıyla verdiğim ilk dersin sunumu 25 Eylül 2003'tü. Türkiye dönüşümün yıl sonrası, 2 yıl sonrası. 2001 6 Eylül, bugün onun da 22. yıl dönümü. Dersi 25 Eylül'de vermişiz. Evet, önce her biri kendi yatağında akmakta olan ırmakların kesişim noktalarına ve belleğimde bıraktıkları ilk izlere,
empresyonist tablolar, dokunmalıyım önce. Bazen kronolojik, bazen sıçrama noktalarından bir diğerine geçmeden olmayacak biliyorum bu. Bu yüzden biraz dağınık gibi gözükse de tekrar dönüp okunduğunda izleyimin fark edilebileceğini umuyorum. Bir özel hikayeden, burada özne benim kuşkusuz, aksa da anlatım, kuşaktaşlarım ve öğrencilerim için dönemeçler ve göndermelerin çoğunda bir ortaklık olduğunu varsayıyorum. Kahvaltıları her sabah annemle evimizin balkonunda yaparız. Burası şehri emin olması gereken yerel idarenin yıkarak yerlerine açtığı iki büyük caddenin arasında kalmış birçok eski mahallenin birleşik mahalleler şimdi Gülük ismiyle anılıyorlar. 20. yüzyılın başlarına dek inen aile hafızamızın tam merkezinde yükselen bir apartman dairesinden yalnızca bir eski zaman coğrafyasına bakmıyoruz. Yanımdaki canlı tarihiyle zamana ışınlanıyoruz adeta. İki modern caddemizin adını da verelim. Yunus Emre ve Necip Fazıl. Türkçenin Anadolu'da yakınlanmaya başladığı tarih ve bizim Yunus'u bugüne taşıyan yankısı. Şimdi sağır ve dilsizler hizmet veren bir okuldan geçmişler. Hem annem hem babam. İsmini şehrin ilk belediye reislerinden alıyor. Safa Bey. Ben okulla balkonum arasını Safa Merve gibi algılamaktan hoşlanıyorum. Osmanlı Paşası Ahmet Paşa adıyla bir ilk mektep, Osmanlı'nın Tanzimat Sabi okullaşmalarının devamı. Erken Cumhuriyet kendi adıyla anılan bir okul açmış. Cumhuriyet İlk Mektebi. Erbakan 1. sınıfı burada okudan anlatırdı. 10 milyon gencin yaratıldığı yıllarda bir ilkokulda Etiler adını taşıyor. Sanırım anneannemin diploması da burada. Hititleri böyle almışlar o zaman. Etiler. Öncesinde bir aç kapa, çeyrek asır daha da olsa da Darülfünun 1900'lerin başından beri İstanbul'da vücut bulmuş. Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye, Mektebi Mülkiye, mühendishaneler, Darül Muallimler gibi öncü okullar dışında Batı üniversitelerinin karşılığı burası sayılıyor. Hidivler Mısır'ı Darül Ulum dese de bize fen daha yakışıklı gelmiş. En önemli şubesi edebiyat olsa da felsefenin klasik dönemdeki şumulüne benzer bir üst isim gibi gözükmüş bizimkilere funun, fenler kelimesi. İlimdir, fendir, en hakiki mürşit hayatta. Sünnetçilerimizin bile fenni sünnetçi, kartviziti kullandığı, mezarlıkların bile asrisinin olduğu yıllarda ilk mektebi Gazi Paşa'dan mezun olarak tamamladık. Liseler içinde Abdülhamid'in sultanisi olan Kayseri Lisesi gibi ki meclis binası olarak bile düşünülmüş, bizim ilk mektebin mimarisi de yaşıtlarına fark atardı. Fen ve tabiat dersimiz vardı. Lisede edebiyat olan Türkçe daha başka bir ders. Yani Darülfünun'daki fen, edebiyat bölümleri vesaire, yüksek öğretim, orta öğretim sahibiye, Davud Kayseri Üniversitesi'nin, Davud Kayseri'yi konuşuyoruz 20. yıl. Bunların kişi özelinde isteklerini takip ediyoruz. İlk mektebimizden bir cumhurbaşkanı çıkmış. Gazi Paşa'nın halefi Abdullah Gül. Bugün kentte onun adına bir üniversite var. O da Abdülhamid'in idadisinden mezun. Kayseri'de kentin modern mahallelerle büyümesinin tarihi Sümer'le başlar. Adını taşıyan fabrikası, camisi ve lisesi olmuş. Ülke satına yayılan marka ise Sümerbank. Kunduralarımızı Sümer mağazasından alırdı babam. Fabrikasından emekli olmuş dedem. 15 Temmuz'un Erkan-ı Harbiye Reisi'nin liselerinden olmasıyla övünüyor Mezunlar Derneği. Hulki Paşa'nın adıyla anılan camide kılınan namazlarla asri mezarlık ölülerini kabul ediyor. Sümer bir asri liseydi. İlk modern matematik bizim lisemizde okutuldu. Edebiyat kolu olarak başladık, fen kolundan mezun olduk. Bugün daha da modernleşmiş, Anadolu Fen Lisesi olarak anılıyor. Darülfünunların idaresi fen. İki yerleşim birimine de Mahmud-u Sani'nin torunu Abdülaziz'in eli değmiş. Pınarbaşı ve Elazığ. 10 sene sonra Elazığ'a doğru yol alırken uğradık Pınarbaşı'na. 10 sene hangisinden? 2003 derneğin kurulduğu tarih, 2013. 10. yıl konuşmasını yaptığımız dönem, dedim ya 2013'te birçok hadise var, referans vereceğim. 10 sene sonra Elazığ'a doğru yol alırken uğradık Pınarbaşı'na. Aziziye Camii'nin kürsüsünde seslendim yol arkadaşlarıma.
İşte şurada Meftun Melik Gazi. İşte 1968'de ilkokula başladığım bina Melik Gazi İlkokulu. Bugün Kayseri'nin merkez ilçelerinden Melik Gazi'nin sakinleriyiz. Şehrin cami kibrini inşa ettiren sulbünden bir Melik Gazi kabrini ziyaret sonrası Davut Kayseri'nin yüksek eğitimini ikmal duraklarında olan Tokat'a, Niksar'a yol almıştık. Bizim yüksek tahsil kaderimiz ise 1979'da Sümer'den kalktı Elazığ'a. Tekrar döneriz buraya. 1968 meşhur öğrenci hareketlerinin başladığı yıldı. Biz ise alfabeyi sökmeye başlıyoruz 68'de. El alem Ay'a giderken 69, ailemizin eşyalarını yüklediği kamyon bizi kasabadan Ata, şehrimiz Kayseri'ye taşıdı. Sahabi adında bir mahalleden ev kiralıyoruz. Çocukça çağrışımla sahabeler aklıma gelse de şehri meydana bağlayan, son anda aynı adı taşıyan eski bir medresenin varlığını öğreneceğim daha sonra. Dedemle cuma namazları için gittiğimiz Hacı Kılıç'ın arka kısmında aynı adla yine bir medrese var. Yine medreseler etrafında dolaşıyoruz. Üniversite için kentten ayrılmamıza daha 10 koca yıl var. 69-79. Lisede siyasallaşırken 99 yılına bizim kampımıza akıncılara kiralanmış bir yıkık medresede devletler kurup devletler yıkıyorduk. Kıyasiye Medresesi. Ta 1204'te vefat etmiş Gevher Nesibe istemiş böyle bir yapıyı. Kayseri'de henüz üniversite yokken Ankara'ya bağlı olarak 1978'de açılan Kayseri Tıp Fakültesi'nin adını alacağı kadın Gevher. Tıp tahsili biraderimize yazılmış. Biz Davut Kayseri'nin 2 ayrı kiralık binasını bu medrese etrafına dizayn edilmiş büyük parkın da adını taşıdığı mahallenin caddelerinde açtık. Makar-ı Ulema imiş kentin ünvanı, Davut Kayseri'de Şerefettin Müellim'le. Kısa pantolon giymediğimiz, yavru kurtulamadık bu nedenle, kısa pantolonlu yıllarda Sahabiye Mahallesi'nin çocukları İnönü'nün adını taşıyan bir ilkokula giderlerdi. Ahmet Paşa, Cumhuriyetçilerin bile esamesinin kalmadığı bir eski kent klas, yani klas yıkıcı, klaslara gönderi yaparak. Yönetimden geriye bu çocukluk anılarımızın geçtiği binaların kalmasının beklenemeyeceği aşikar. Sahabiye Medresesi, üniversite sonrası sadece medrese olarak andığımız mekanımızdı artık. Adeta yüksek lisans, doktora öğrencilerimize stoacılar gibi tabiilik veya akademosçu idealizmi pompaladığımız, peripatetiklerin listesi gibi öğretilerle yoğurduğumuz mekanlarımızdı. Üniversiteli öğrencilerle şıklatıyoruz medrese içerisinde. Şimdi takvimlere bakıyorum da Divan-ı Lügat-ı Türkilerin, Kutatku birliklerin yazıldığı yılların 9. senesi devresiymiş sahibi çocuklığımız. 1970-71 yıllar, 970-72 yıllar bahsettiğim kitapların yazım tarihleri. 61 yaşından 62'ye doğru yol alıyoruz. 1962'de hayata merhaba dediğimizde demek Darülfünun kuruluş yılı itibariyle 62 yaşındaymış. 1900'de kuruldu. Şimdi ne kadar kısa bir süre gibi geliyor insana. Yarım asır boyunca da ülkede tek üniversite olarak kaldı. 1979'da Elazığ'da üniversiteye başladığında Kayseri daha yeni üniversiteye sahip oluyordu. Yıllar sonra mezun olduğum lisenin karşısına yüzlerce kilometre uzakta mezun olduğum fakülteden birinin açıldığını tanık olacağım. Veteriner Fakültesi. Sümer'de kentin özel üniversitelerinden Abdullah Gül kampüsüne sahip olacak 2000'li yıllarda. Sümer'i bir Mezopotamya uygarlığı olarak tanımıştık. Şimdi 1970-1980 sınavlarında ard arda Fırat ve Dicle üniversitelerini kazanıyorum. 80'lerin başında tüm ülkedeki üniversite sayısı bir elin parmaklarını ancak geçiyordu. 100 yıl kapandığında yüzü bulmamıştı sayıları. Şimdi devlet, vakıf, karması 200'ün üzerinde üniversite adını taşıyan eğitim kurumu var. 70'lerin anarşik ortamından üniversiteleri de sorumlu bulan junta paşaları, önceleri olan YÖK'ü idarelerinin ilk yılında var ettiler. Atalarının 100. yılına armağan. 1981'i böyle anıyorlardı. Cumhuriyet'in 10. yılından sonraki deforumlardan biri de Arke katında Darülfünun'a vuruldu. Tanzimat meşrutiyetin çoklu eğitimleri içinde medrese reformu
uzun yıllar ihmal edilmiş, İttihatlı dönemin denemeleri de Cihan Harbi'nin gadrine uğramıştı. Cumhuriyet Tevhid-i Tedrisat ile medreseleri kapatmayı yeterli bulmayarak çevirmeyi değil, iltihakı tercih etti. Batı üniversitelerine iltihakı. Adından başlayarak yüksek eğitim Avrupa soy ağacına bağlandı. Kuruluşunu 1453 olarak gösterse de İstanbul Üniversitesi, 1934'te nihai kuruluşunu gerçekleştirmiş oldu. Fatih medreseleri Ali Kuşçu ve arkadaşlarının aşısıyla 1334'lerdeki İznik Medresesi'nin Konstantiniye'de ayağa kaldırılışı demekti. 1934 ebedi tekmenin 600. yılıydı. 1334 Davud'un medreseyi kurması, 1934'te ise Darülfünun'un kalkması üniversite. Bu da tam 600 yıllık bir ara. Türkiye çöllerinde 40 yılda etiketlediğim tertiller sadece siyer Kur'an okumalarımızın miladı değildi benim için. İlk dersini 10 yıl sonra 83-93 Berlin'de vereceğimiz Ulûm-i Hikme mesaimizin de başlangıcıydı. Ve ondan 10 yıl sonra ise 1993, 2003, 83, 93, 2003, 2013, 2023 Berlin'de vereceğimiz Ulûm-i Hikme mesaimizin de başlangıcıydı. 10 yıl sonrası Davud el-Kayseri Derneği bünyesinde ulum derslerinin Türkiye'de ilkini yapmaya başladık. 2013 baharında Elazığ Davud el-Kayseri Derneği organizasyonunda seferimiz gerçekleştiğinde birçok yıl dönümü ve yeni başlangıçlara imza attık 50'li yaşlarımızda. Bizim örgün eğitimimizin, yani veterinerlik tahsili, tarihiyle yaşıt Eskişehir'in Açık Öğretim Fakültesi deneyimleri 1983'te kuruldu bu da. Biz 30 sene sonra 2013 sahaya inen İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF 2. üniversite programları ile bu büyük ömür boyu eğitim ailesine dahil olduk. Ayrıntılarını ve deneyimin müktesebatını bilahare konuşacağım. Böylece 1453 referansıyla kendisini Davudi Medrese'ye bağlayan yüksek öğretime ilerleyen yaşlarımızda 10 yıldır adına oluşturdukları bir dernekte müntesip olan bir bireyin eklenmesi miydi bu? Yaşadığı kentte adına bir enstitü kurulmuş olan müderrisin adıyla bir üniversite tahayyülünü niye dillendirdik o zaman? 2013'ün Nisan'ı Elazığ'dan 1. diplomayı alış, Mayıs'ında İstanbul'da bir toplantıda bilginin İslamileştirilmesi tartışmalarına müdahil oluş, o yılın Eylül'ünde İstanbul Üniversitesi'nde felsefe programlarına başlamış. Şehir Belediyesi'nin hakkında yaptığı uluslararası sempozyumun haberlerini Berlin'de Türk gazetelerinden okuduğumda Müslüman düşünce tarihi dersleri yapıyorduk. Elbet Davut da bu derslerin bir yerlerinde vardı. 5-6 sene sonra böylesi dersleri verebilmek için onun adıyla Kayseri'de bir dernek oluşturduğumuzda derneği derslerimiz için bir ev sahibi olarak gördük. Tertiller için en makul olanı Tenvir Derneği adresiydi. Ulum derslerini bir akademik çatısı altına almak istersek bunun zeminini hazırlayan bir işlev görebilirdi adıyla var olan dernek. Böylece dernek adı ve muhayyel üniversite üzerinden kentin kültürüne bir daha çıkmamacasına girdi El-Kayseri adı. Bir yanda Essen'de eğitim tebliği gibi sunumlar yaparken bir yandan Berlin Üniversite öğrencilerine sömestreleri boyunca aldıkları eğitimi ulumla bütünleştirebilecekleri seminerler veriyoruz. Bunların birinin adı Berlin Okulu'ydu. Terkibi, Berlin Okulu terkibini çok katmanlı olarak birkaç ayrı tanımda, ayrı anlamda kullanıyordu. Bunlardan biri de bugün Davud el-Kayseri Üniversitesi bağlamında söylediklerimizle örtüştürülebilir pekala. Akademilerinde tartışın, entelektüel bir kuşağa ulaşın derken bir yanda bir göçmen olarak bunu örnekliyor, bir yandan da kalıcı olacaklarsa yerleşik hayata geçecekleri tutamakları gösteriyordu. Akif'in Berlin'e yollayıp tahsillerinden tez dönmelerini söylediği Asımlar ve ötekiler. Mukadder gelecekle ilgili senaryolara dikkat çekmiştim. Ahım tebliğinde. Şimdi Berlin Tıp'tan mezun bir saygın kardiyolog olarak kızım o topraklarda. Doğumunu 1995'te telefonda aldığım yeğenim, kızımın bitirdiği okulda asistan olarak tutunmaya çalışıyor. 2003 Bağdat'ının sayısız bombardımanla hercümerç edildiği yıllardı. Biz Davud el-Kayseri adına bir kültür eğitim yuvası oluşturmuş, orada dersler yapıyoruz. Zamanın alametleriyle etiketleyip anlam arayışına giriyoruz.
1258'de böyle bir tevafuklar yılıydı. Hulagu Bağdat'a girdiğinde yüzlerce kilometre uzaklarda dünyaya gelen iki çocuk, Osman Bey ve Davud el-Kayseri. Bir Abbasi Selçuklu mirasının siyasi çizgisinin omuzlarında yükseleceği Alp, diğeri Havruman Nizamiye metrelerini İznik'te yenilecek olan Kayserili Davud. Orhan Gazi zamanında bu iki ırmak İznik Gölü civarında cem oldu. Ders etkinliklerini Meşşaen bin Nur ile sürdürdüğümüz Nur ile yürüyenler, gezenler. Arzda seyahatlerimizin ikincisinde o yakın markajımızdaydı. İlk 10 yıl içinde medresesini kurduğumuz İznik'te, diğeri ikinci 10 yıl içinde ilim talebeliği olarak getirdiği Niksar'da. Şehrin sahil konular arasında Aşura'nın önemli bileşeni olarak onun hatıralarına dokunmaya çalıştık. Tabiilerden yetişkinlere Davut'tan bir nefes ötledik. Bu bağlamda Kayseri'de üniversite adına tesis edilen Davud Kayseri Enstitüsü'ne tahsis edilen bir binayı ziyaret edip gündem oluşturduk. 11 Mart'ta vefat yıl dönümleri, 25 Eylül'de derneğin kuruluş günü vesileleriyle ve Medeni Düşünce tarihinde münasebetli konularda El Kayseri kendini hep hatırlattı. 2008-2011 arasında kurucusu olduğumuz derneğimizde 13 yıl boyunca mahiyeti bize bırakılmış bir çalışan olarak da mevcuttum. Adına bir ödül töreni düzenlemek kabiliğinden bir dizi tasarı hazırlayıp sunduk bu arada. En kapsamlı olanı ise derneğin var olma amacına bir çalışanı olarak benim derneğe olan borcuma karşılık geleni ise Davud Kayseri Üniversitesi'ydi. Ta ilk yıllardan itibaren 2010 bir sosyal medya adresi üzerinden isim patent kamusala mal edildi. Her şey bir hayalle başlar spotu. Benim bir rüyam varlığı göndermeler de pekala mümkündü. Üniversitelerden bir üniversiteye onun adını vermek, onu harcamak olur. 2022 yılında üniversitenin mahiyeti hakkında özel bir ders yaptığımız için bunu geçiyorum. 3 önemli bileşen doldurabilirdi bu havuzu. Buna inanan, bu projeye inanan bir maddi sermayenin oluşturacağı vakıf, 2. Kendini yetiştirecek bir manevi sermaye olan akademisyenler ve 3. Ulum ve hikmet derslerinin katkısı. 10 yıl içinde ufukta bir yıldız göz kırpmadıysa. 3 önemli bileşenin ikincisi olan akademisyenler arasında neden yer alamadım. Örgün eğitimi bitirdiğimiz 85'lerden kısmetimizin Almanya'ya kalktığı süreç üzerine 40 yıllık çölde konuşmuştuk. Militer, İslam Atatürkçü ideolojinin memurluğunu kaldırmanın bile tahammülleri zorladığı o karanlıkta akademik intisap olur şey değildi. Almanya'da büyük kursları sonrası önce ekonomik sonra yasal oturum sorunları yol vermedi. Gülenizmin her sahadaki örgütlenmesini üniversitelere yaydığı bir periyotta bu koalisyona muhalif kimliğini besleyere asıp giremezdiniz akademiye. Asmadan giremezdiniz akademiye. Koalisyon sonrası ise şehir üniversitesi örneğinde de olanları hatırlıyoruz. Bilginin birliği iddiasında olan bir özneye lisans düzeyinde bir yatay seyir düşüyordu. Böylece bir yanda merkezde ulum derslerini verirken diğer yanda çemberin çevresinde akademilerde isimliler arası yolculukla adeta Davud Kayseri Üniversitesi'nden çok dalda mezun olan ilk öğrencisi oldu. Bu üniversite paradigması üzerine derslerin birinde izlettiğim belgeseldi. Üniversitelerin doğuş üzerine genel şehir tarihi bünyesinde yaptığımız dersin video kayıtları. Biri dernek kamerasından, diğeri bundan yapılan kayıtlar. Üniversitelerin tekevvünü, oluşumu diye başka bir ders vermişim Orta Çağ'da İspanya etkisi üzerine seminerler. Ve değişik bu anlamda Davud Kayseri'de bununla alakalı paylaşımlar var. Onların birkaçını da vermiş oluyor. Üniversite hakkında yaptığımız genel açık konferanslarda Almanya'da Essen Eğitim'de, İstanbul'da 83'te Eyüp Haliç'te verdiğim konuşmanın metni ve içerikleri burada gözüküyor. Bu Türkiye'deki tek hangi yıl tarihi düşmemişiz? 18 evet. 6-5 sene önce üniversite sayılarını gösteriyor. Herhalde devletle karışık olmadı. Kayseri işlediğine göre. Evet, bu üniversite sayfasında paylaşımlar.
Dağda Kayseri Üniversitesi yukarıda Dağda Kayseri Derneği sayfalarında gördünüz. Mesela ta 11 Mart 2010 tarihinde 11 Mart 1350 İznik vefatının 660. yılında Davut'un Kayseri'ye rahmet dileklerimizde diyerek tarihe dikkat çekmişim. 11 Mart 2020. 2013 Bilginin Birliği Ulumelik ve Bayram Emekler Mahallesi Eyüp'te yaptığımız seminerin Ozan Emekli duyurusu. Yukarıda da içeriğini vermiştim konuşmanın. 2012, tabii 13'te olmuştum. Biraz yukarıya kaydıralım hatta. Şöyle olması lazım. Görüldüğü gibi Daldır Kayseri, demin okuduğum hayalle başlar. 15 sene önce dernek sayfasında ki paylaşımda da gözüküyor. Bahsettiğim gibi bununla alakalı müstakil 2022 yılında ders yaptık. Daldır Kayseri Üniversitesi tasarısı, onun kamera çekimleri ve zoom çekimleri var. 19'da Mahmut Erol bu ismi kullanan bir yazı yazdı. Neden Daldır Kayseri Üniversitesi yok diye. Bu enteresan gelmişti, paylaştık. Buna tekrar döneceğim için şimdilik geçiyor. ...2019'da üniversite sayfasında paylaşmışım. Garba gönderdiği, dönüşlerinde onlarla tüm şarkı kurtaracak mektepler açmayı düşündüğü öğrencilerin ondan alacakları fendir, yani batıdan, marifte yüksek ahlakı temsil edecek ancak hulku azimi yetiştiren takva duygusudur. Fazilet ancak bu avantajını kullanabilenlerde bir keremiyet bahşeder. Ahmet Naim'in sorguladığı Kant ahlakı, vicdan Allah korkusunun yerini doldurmayacaktır. Akif'in meşhur bir şiirinin açılım olayı bu. Allah korkusu filan. Gel gör ki Darülfünun'un sonunda pozitivizme tam üye yazıldı. 1933. Allah korkusu taşıyanlar tard edildi. Artık hayatta yegane mürşit Batı ilmiydi. Fendi. Ona hiçbir şeyi ortak koşmak istemediler. Bugün Akif'in adına Burdur'da bir üniversite var. 20 senede Akif'in istediği neslin yetişmesi adını taşıyan üniversitenin ya da kardeşlerinden bekleyebilir misiniz? Kocaman bir sıfır. Mış gibi filmin egemenliği. Akif Funda, babam Naze üzerine ders yapmıştık. Bu üniversite reformu diye o emekliye ayrılmıştı. Onun gibi hocalardan kurtulmuştu üniversite. İnterdisipliner seminerler, 3 seminer sonrası başlayacağımız seri ve ondan sonra nitelerde kullanacağımız bütün anlatımların felsefe, sosyoloji, siyaset, bilim, edebiyat, tarih 6 alanın kesişim üzerine bir sunumu olacak. Evet, buradaki ambardan seçimlerimizle sona ermiş oluyor. Burada açtığım ara başlık üniversite meselesi üzerinden üzerindeki seminerler var. Onlarla ilgili de ders yapımı ayrı yapalım. Onları şimdi girelim tekrar geleceğim dediğim bölüme. 2010 1 Eylül tarihinde 13 sene önce şöyle muhtemel fakülteler tasavvur etmişiz Kayseri Üniversitesi'nde. Felsefe, Beytülhikme, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Davranış Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Yaman Teoloji Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İslam Bilimler Fakültesi gibi vesaire. Şu işaretlemiş olduğum bölümler ise benim uzaktan eğitimde takip ettiğim üniversiteler. Oradaki mezuniyet tarihleri. Bu örgün eğitimdeki veterinerlik tarafı. Bunlar da bilgisayarımdaki takip ettiğim derslerin materyalleri. Derslerin bu şeylerimiz, sınav şeyleri, sonuçları vesaire. Felsefe bölümündeki dersler. İçerdiği ders konuları. Sosyoloji bölümündeki takip ettiğim dersler. Siyasaldaki dersler.
Bu Eskişehir'den ilahiyat lisans. Edebiyat, Türk Edebiyatı takip ettiğim dersler. Tarih. Şimdi bu derslerin birçokları kesişim halinde. Sosyoloji, felsefenin birçok ortak dersleri var. Tarih de vesaire. Bazen interdisipliner dediğim mesela siyaset felsefesi dediğiniz zaman siyaset felsefesi hem siyaset biliminin bir dersi hem bir felsefenin dersi. Din felsefesi, din psikolojisi, din sosyolojisi dediğinizde artık bunlar ilahiyat okuduğu için diğerleri vermiyorlar ama onların da bir parçası, branş olarak varlar. Dolayısıyla arası denen şeyler buradan doğar. Hatta bazen arası olan disiplinler müstakil disiplin haline dönüşmüşlerdir. Mesela sosyoloji ve psikoloji kesişimden doğan sosyal psikoloji gibi. Artık ne sosyoloji ne psikoloji sayılıyor, müstakil bir ana bilim dalı olarak kabul ediliyor gibi alanlara tekabül ediyor. Bu verdiğim listenin içerisinden şimdi şöyle bir dağılım yaptım. Tabiatıyla o altı disipline girmeyen dersler de var içlerinde. Onları ayrıştırarak aşağıda listelerini göreceksiniz. O zaman karşımıza şöyle şeyler çıktı. Tablolar çıktı, takip ettiğim derslerle alakalı. Onların burada şeyini yapalım. Söylemetenlerdeyken istatistik üzerine bir ders almışım ki bu formel değildir, matematik. Onun üzerinde aldığımız bir ders. Meşhur FKP, fizik, kimya, biyoloji biliyorsunuz. Lisenin temel bileşen derslerindendir. Fizik üzerine yine veterinerlikte, modern fizikten ders aldık. Kimya üzerine genel kimya, organik kimya, biyokimya, farmakoloji, toksikoloji, bunlar kimya ile alakalı dersler. Tabi bilimlerden aldığım örgün eğitim dersleri. Biyoloji ise iki parçaya ayrıldı. Botanik ve zooloji. Botanik, bitki üzerine ve zooloji, su ürünleri, tavuk hastalıkları vesaire gibi konular bu sayeye girer. Burada ayrıştırdığım derslerde ayrıştırarak bizzat tababete ya da zootekniğe mütalip olarak da örgün eğitimde aldığım tabi bilimler formasyon dersleri de bunlar. Şimdi burada renkler var. Her bir fakültenin dalları, dersleri farklı renklerle gösterir. Bazıları mesela aynı oluyor. Bilimsel bilginin sosyolojisi, sosyal bilimlerde yöntem, bilimsel araştırma teknikleri, bilimsel gelişimin tarihi, temel bilgi teknolojileri, bilim felsefesi bunlar aynı dersin değişik görünümleridir. Değişik fakültelerde karşımıza çıkmış. Tarih, uygarlık, kültür bağlamında toplayacağımız dersleri görüyorsunuz. Uygarlık tarihi, iki ayrı sefer. Kültür tarihi, Türk kültürü ve tarihine giriş. Şehir, kültür, İstanbul. Tarih felsefesi, 5 kez karşımda, 3 kez çıkmış. Tarih incelemeleri, tarih metodu. Sonra Eski Anadolu tarihinden Mezopotamya falan başlayan devam eden tarih bölümündeki dersler görülüyor. Tarih, uygarlık, kültür, burada topladım bunları. Edebiyat bölümünde Batı edebiyatındaki akımlardan, eski Türk edebiyatından, folklorik edebiyattan, sonra Türkçenin dil bilimine geçen dersler. Sonra da yüzyıllar boyunca, binli yıllardan 20. yüzyıla kadar dönem dönem Türk edebiyatı eserler ve o dönemdeki Türkçenin gelişim süreci. Orhan Türkçesi ders aldık, Uygur Türkçesi ders aldık, Osmanlı Türkçesi giriş ve metin okuma dersleri yaptık. Tabiatıyla Selçuk Osmanlı'da Türkçenin değişim ve dönüşüm periyotları var. Sonra Türkçe yazı dilleri, 5 Türkçe Cumhuriyeti'nin yazı dilleri, bunların alfabesi ve edebiyatları ve Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, edebiyatı, romanı, tiyatrosu vesaire ve çağdaş Türk edebiyatları, Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olmak üzere. Hukuk bölümü okumadım ama değişik bölümlerde hukuk tarihi, hukukun temel kavramları, anayasa hukuku, hukuk, suç ve toplum, adli tıp gibi dersler, hukukta da var olan dersler. İletişim fakültesi okumadım. İletişim sosyolojisi 2 ayrı bölümde okumuşuz. Hem sosyolojiden, felsefeden. Siyasi iletişim, Türk basın tarihi gibi konular iletişim branşının alanına girer. Tabii pedagoji okumadık ama eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi, din eğitimi, din hizmetlerine rehberlik gibi ilahiyat, sosyoloji, tarihte gördüğümüz eğitimle alakalı dersler mevcut.
Coğrafya müstakil bir disiplin bildiğiniz gibi. Tarih dersinde tarihi coğrafya ile ilgili dersimiz oldu. Sosyolojiye müteallik şu renkli olanlar bizzat sosyoloji branşındaki dersler. Ama onun dışında da yayılıyor başka bölümlere. Sosyolojinin tarihinden, bölümlerinden, çeşitlerinden, çağdaş dönemdeki sorunlarından bahseden bölümler. Sosyoloji, psikoloji açık eğitimde verilmiyor psikoloji dersi. Sadece örgün eğitimde veriyorlar. Psikolojiye giriş, davranış bilimleri, çağdaş psikoloji akımları, din psikolojisi filan gibi dersler görüldü. Tabii edebiyat bölümünde genel dil bilimle ilgili konular, eleştiri tarihi, edebi metin incelemeleri, edebiyat kuramları gibi bölümler var. Onun dışında da değişik bölümler okurken değişik dilleri takip ettim. Zaten örgün eğitimden liseden beri İngilizce derslerimiz var. Tarih bölümü devam ederken Almanca 1-2'yi tekrar hatırlattım kendime. İlahiyatta 1-2-3-4 dönem Arapça dersleri görüldü. Ve felsefede 4 dönem Latince 1-2-3-4 Latince giriş ve Latince metin tercümeleri yaptık. Bu örgün eğitimde Latince dışında Grekçe, klasik Grekçe dersler de veriyorlar. Onu vermemişler, hafifletmişler. Uzaktan eğitim, sadece Latince bölümleri vardı. Tabii Latinceyi veterinerlikte de tıbbi Latince olarak aldık. Siyaset bilim üzerine dersleri görüyorsunuz. Tabii birçok gördüğünüz alanda kesişim dersleri tek bir renkten oluşuyor. Ve uluslararası ilişkiler. Evet, iktisat mali okuduğumuz bölüm değil ama bu branşlarda genel iktisat dersi aldık. Makro iktisat okuduk, politik ekonomi okuduk, Osmanlı iktisat tarihi okuduk, Cumhuriyet tarihi, iktisat tarihi okuduk, kamu maliyesi okuduk, girişimcilik okuduk. Ve başka şeylere verdiğimlerin dışında kalan ilahiyata bu dersler kalmış. Sanat tarihi, güzel sanatlar, edebiyat sanat topluluğu dersler girmiş. İnceleme alanına girmiş. Bunlar ara başında okumadığımız için. Bunun dersleri, bu da Anadolu Kayseri Derneği üzerinde yaptığımız ulum derslerinin bazılarının duygularını görüyorsunuz. Dernek sayfalarına bu şekilde yazmışlar. Evet. Anadolu Kayseri Derneği'nin 2013-2023 arasındaki süreciyle beraber 20 yılın geride bırakmış oluyoruz. Aynı zamanda bu sene Cumhuriyet'in de 100. seneyi devriyesi. Demek ki son 20 senesine karşılık geliyor. Yani 5'te birlik dönemine karşılık geliyor. Epey de uzunca bir dönem demektir. Yani 100 yılın 20 yılı 5'te birlik bir kesit. Kendi yaşımız 60'ı bir yerde bulmuş. Tanzimat döneminde başlayan ilköğretim, ortaöğretim, üniversite çok daha geç. Yani 70'lerde filan birkaç defa deneme olmuş ama altyapısı olmadığından sürdürememişler, kapatılmış. Ama 1900'da atılan Darülfünun bugüne kadar kesin devamlılık ortaya çıkartmış, onu sürdürmüş oldu. 20. yıl vesilesiyle biraz dersi bölmeyelim, 25 Eylül'de sarkıtmayarak erken alayım, diğer derslerin öncesinde olsun bu giriş dersi dedim. Kaldık kadar artık bağların Kayseri bünyesinde. Bunları hatırlanmayı istedim arkadaşlar. 2 dersimiz de yine giriş dersi sayılabilir. Konuyla tam olarak bağlantı değil ama bundan sonra yapacağım bu interdisipliner sunum tarzına altyapı olarak şeyleri konuşalım. Bir sonraki dersimiz yöntem üzerine olacak. Biz paralel seminerlerde usulü tefakkuh başlığı altında kelamın, akidenin, hadisin, fıkhın vesaire temel disiplinlerindeki usul metodolojilerine bir ders yaptık. Mantık üzerine ayrı bir ders yaptık. Bunlar yine yöntem bilimle alakalı şey. Aydınlanma döneminde Descartes'in eserlerinden filan bahsederken çağdaş bilimsel yöntem filan konuşmacılar filan var tabiatıyla. Ulum-i Hikme dersinde Kur'an ilimlerinde önce verdim. Daha sonra dil tarihi, dil bilimleri
dil felsefesi derslerine kaydırdığım metin çözümleme şeyleri vardı. Am, has, mücmel, mutlak falan gibi konular vardı. Bunlar da yöntemle yine ilişkili bir şeydir. Çünkü yöntem en temelde dile dayanır. Büyük oranda araştırma, test etme alanını bir kenara çıkartırsak, disiplinler arası bilginin birliği ilkesi mahiyetinde bu söylemiş olduğum tarzda konuştuğumuz şeyleri de içinde bir şekilde barındıracak ama daha da farklı medrese eğitimi, üniversite eğitimi ve üniversite eğitimdeki parça branşlar arasında kaybolan bunlar arasındaki sentezi ve dönüşebilirliğim birine yoğunlaşıp diğerine girmediğinden noksan bırakanların zaaflarını, sorunlarını konabileceğim bir ders olacak. Tabii 10 yıllık dönemde de gözlemler sahibiyim. Yani sosyolojik gözlem yaptım. WhatsApp gruplarında öğrencilerin ki bunlar 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda ders verenlerin çok az benim yaşımda. Birçoklarıyla yaşıdız. Birçokları ise genç, yeni akademisyenler, çocuklar. Hem öğretmenleri takip ettim, psikolojilerini takip ettim, ders verme yöntemlerini takip ettim. Sorulara cevap verme tarzlarına sıkıştığı yerleri gördüm. Öğrencilerin üniversiteden beklentilerini, havalarını, bunlar hepsi gözlem tabii. Yoğun bana bir dersin kendisini aşan şekilde artı verdiği şeyler oldu. Tüm bunları ne için yaptık? Hayatımızın bir 10 yılını kağıda kapamış buluyorum. Buna tavsiye ettik. Davut el-Kayseri Üniversitesi bünyesindeki tasarımımıza hazırladık kendimizi. Bize düşeni yapıyoruz yani. Başkalarına yapmadığı değil, başkalarını ilgilendiriyor. Bir çabaydı. Peki 2 hafta sonra, gelecek hafta konuşuruz arkadaşlar. Hayırlı geceler olsun. Tabii 2 ders daha yapacağım. 20-27. Yok, 13-20. 27'de konu seminerlerine başlarız. Konu seminerleri, şimdi bu uygulamayı nerede yapacağız? Şunu da kapatayım da. Şimdi siyaset, geçen dönem Temel Partisi Akademisi bünyesinde anayasal metinleri çözümlemiştik. Yine o bağlamdaki derslere devam ediyoruz. Temel Partisi Akademisi bağlamında siyaset üzerinde konuşacağız. Ama interdisipliner konuşacağız. Belli bir kronolojisi var ama anlatımı bir siyaset tarihi olarak vermeyeceğim saldı. Siyaset tarihi dersleri aldım, siyaset felsefesi dersleri aldım, siyaset sosyolojisi dersleri aldım. İçine siyaset barındırmayan başka derslerde aldım. Bunun zaten yoğun müktesebatımız var, karışma var. Dolayısıyla 5 aya yayılan bir 20 civarında seminer düşürmem gerekiyor elimdeki materyali. Onlara girmiş olduğumuz konuyu bu alanların hepsinden vereceğiz. Yani orada sadece tarihini, aileye girmişsek, ailenin doğuşunu, yerleşik hayata geçmek, tarım toplumunun ortaya çıkması, sadece bir arkeolojiden girmeyeceğiz. Oradaki birikimi de özetleyeceğiz. Onun felsefedeki yorumuna, diğer sahaların yorumlarına vesaire girerek bu interdisipliner denen okuma tarzını geliştirmenin üzerinde emek sarf etmek istiyorum. Bundan sonraki dönemde siyaset akademisi derslerinin ikincisi olarak bizzat siyaset başlıklı, altında felsefe, antropoloji, tarih, sosyolojide açabileceğimiz bir sunum olacak. Ondan sonra yapacağım 3. derste aslında bir tarihsel döneme karşılık geliyor. Ama sonraki yapacağımız bütün dersler için yine o da gelişim mahiyetinde. Yöntemi ilgilendirmiyor ama dönemle ilgili. Malum genel düşünce tarihi onu kapatmamış mıyız?